Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu kapşonlu hırkayı yapıyoruz. Bunu daha önce kalın iple göstermiştim. O videoda ince iple olanının tarifini de çok sormuştunuz. Aynı modeli bu videoda daha ince iple çalışacağız. Yapılışı diğer videoyla aynı. Sadece yaka sayıları farklı. Bu videoda sadece kapşonlu olarak gösterdim. Kalın iple olan videoda yakasız olan modeli de göstermiştim. Bunu yakasız olarak yakadan başlayan bir model yapmak istiyorsanız bu yaka sayısını bu videoda gösterdiğim gibi yaptıktan sonra kalın iple yaptığım videoyu izleyerek o şapkasız halini oradan bakabilirsiniz. Yakayı oluşturduktan sonra gerisi diğer modelle aynı. Daha önce kalın iple çalıştığım zaman bunu hırka halini de göstermiştim. Yeleği hırka olarak devam etmek istiyorsanız daha önce kalın iple paylaştığım o hırka modeline bakabilirsiniz. Yakadan sonrası devamı o videoyla aynı arkadaşlar. Sadece ip farklılığı var. Bunu istediğiniz iple yapabilirsiniz. Sizlerden gelen önerileri açıklama kısmına ekliyorum arkadaşlar. Oradan ip önerilerine bakabilirsiniz. Sizin de ip öneriniz varsa yorumlar kısmına yazarsanız hem bana hem de diğer arkadaşlara fikir olur. Bu paylaştığım modelde tüm bedenler için uygundur. Sadece yaka sayısını dikkat ettikten sonra bu diğerki aşamaları kendi vücut hatlarımıza göre yapıyoruz arkadaşlar. Yakadan sonraki aşamaları benim yaptığım sayılara göre, benim yaptığım sıralara göre yapmıyoruz. Videoda gösterdiğim gibi kendi vücut hatlarımıza göre ölçü alarak doğru ölçüyü buluyoruz arkadaşlar. Sadece yakayı birlikte aynı ölçüde yapıyoruz, aynı sayıda yapıyoruz. Diğerki aşamalar kendi göz zevkinize, kendi beden ölçülerimize göre ölçü olarak yapıyoruz arkadaşlar. Ben bunu ara boyu tercih ettim. Bu sizin isteğinize göre daha uzun, daha kısa da çalışılabilir. Yapım aşamasında ipimi göstereceğim. İpimde yaklaşık 450 gram 947 metre civarında ip var. Gösterdiğim ipten bir ipi tamamen bitirdim. İkinci ipten de çok az bir ip kaldı. Yaklaşık 1600 metre kadar civarında ip kullandım diyebilirim bu modele. Tabi bu sizin yaptığınız bedene, el sıklığına göre, tığ numarasına, kullandığınız ip çeşidine göre sizdeki kullanılan gramajlar farklı olabilir arkadaşlar. Ben tahmini ölçüyü söyledim. Bunun için yaklaşık 1600 metre civarında ip kullandım. Yaklaşık gram olarak da 800 gram ip kullandım diyebilirim buna. Dediğim gibi ipinizin içeriğine göre bu farklılık gösterebilir. Kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Zili açarak sıradaki videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Çok kişi abone olmadığı için sonraki videolardan haberdar olamıyor. Zili açarak sıradaki videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi videoya geçmeden önce aşağıdaki bir beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden yapım aşamasına geçebiliriz. Videolarda marka göstermek sıkıntı olduğu için ipinin markasını göstermeyeceğim. Açıklama kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Ben yurt dışında yaşıyorum. Yabancı marka kullanıyorum. Bunları Amerika'da ip mağazasından alıyorum. Aldığım mağazayı da açıklama kısmına ekleyeceğim. İpimin özelliği %100 premium akrilik. Tüylenme yapmayan bir özelliği var. O yüzden bu ipi kullandım. 454 gramda 932 metre ip varmış. Bir ipi bitirdim. Bakın ikinci ipten de yaklaşık bu kadar ip kaldı. Tığ önerisi 6 milimetreymiş. Ben de bunda 6 milimetre tığ kullanacağım. Bu Türkiye'deki ipe benzer içeriğim. Benim %60 akrilik, %40 polyamid. Türkiye'deki ip %55 akrilik, %45 koton. Türkiye'deki ipte 110 gram var. Bu ipte 115 gram var. Türkiye'deki ipte 330 metre ip var. Bunda 345 metre ip var. Gramajları çok birbirine yakın. Türkiye'deki iple aynı kalınlıkta bir ip. Aynı marka değil tabii ki. Videoda markadan bahsedemediğim için açıklama kısmına o ipi yazacağım. Özelliğini yazacağım. Benim bu ipin tığ önerisi 4,5 milimetre. Türkiye'deki ipin tığ önerisi 2 ile 4 milimetre arasında diyor. Ama küçük tığ kullanmayın. 4 milimetre tığ kullanırsanız bu aynı genişlik ve aynı görünümü elde edebilirsiniz. Küçük tığ kullanmayın. Küçük olacaktır. Yapım aşamasına verdiğim sayıları ekleyerek bunu büyütebilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bu Türkiye'deki ipin kalınlığı bir tık ince olduğu için bunu düşünerek bu sayılarda başladım. Normalde olması gereken ölçü bu. Modele zincir çekerek başlıyorum. Bu şekilde sıkmadan rahat bir şekilde zincir çekerek başlıyorum.
Toplamda 116 zincir çekelim. Zincirlerimi hazırladım. Toplamda 116 zincir çektim. Birkaç tane ekstra çekeceğim. Eğer yanlış olursa onları kullanabiliriz. Fazla gelirse de sökebiliriz. Ama toplamda 116 zincir gerekli. Şimdi ikinci zincire sık iğne yaparak başlıyoruz. Bu şekilde sırasıyla bütün zincirlerin içine sıra sonuna kadar birer tane sık iğne yapıyoruz. Toplamda 115 tane sık iğne olması gerekiyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar sayalım. Bütün zincirlerin içine birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar toplamda 115 sık iğne yapalım. Diğer sırada yakayı oluşturmaya başlıyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar bütün sık iğneleri yaptım. Gördüğünüz gibi fazlalık zincir arttı. Fazladan çekmiştim. Fazla zincirleri söküyoruz. Bu şekilde sonra bunu arkada saklıyoruz. Şimdi dönüş yapıyoruz. 4 zincir çekerek sıramı dönüyorum. 3 4. Burada hem bir trabzan hem de aradaki zinciri yapmış olduk. Bu trabzan bu sık iğnenin tepesinde sayılıyor. Yanındaki sık iğneye de bir işlem yapmıyoruz. Yani başlangıçtan 3. sık iğnenin tepesine batarak trabzan yapmaya başlıyoruz. Her sık iğnenin üzerine birer tane trabzan yapacağız. Şimdi 3 tane trabzan yan yana yapıyoruz. Hiç zincir çekmeden 2 3 arada bir zincir, aşağıdan da bir sık iğne atlıyoruz. İkinci sık iğnede trabzan yapmaya başlıyoruz. Bu şekilde üçlü trabzanlar yapıyoruz yan yana. 2 3 arada bir zincir, tekrar ikinci sık iğnenin üzerine trabzan yapmaya başlıyoruz. Köşeye kadar bu şekilde yapalım. 2 3 Şimdi son bir tane daha üçlü trabzan yapacağız ve köşenin yarısı olacak. İkinci sık iğnenin tepesinde trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Şimdi bu köşenin yarısı. Köşe için zincir yapıyorum. 3 zincir. Hemen yanındaki sık iğneye batarak köşenin diğer tarafını yapıyorum ve omuza dönmüş oluyoruz. Ve 3 tane trabzan yan yana yapıyoruz bu şekilde. Üçlü trabzanlarımızı oluşturuyoruz. Şimdi ilk köşemizi bu şekilde yapmış olduk. Yarısını bu kenarda, yarısını diğer kenarda. Diğer sıralarda buralarda çoğaltma yapacağız. Bir zincir, ikinci sık iğnede trabzan yapmaya başlıyoruz. Burada da bu üçlü trabzanlardan diğer köşeye kadar toplamda bunlar 6 tane olması gerekiyor. Bakın ilk kenarda köşeye kadar toplamda 4 tane üçlü trabzan vardı. Buradan da diğer köşeye kadar köşeyle birlikte toplamda 6 tane üçlü trabzan olması gerekiyor. Aralarda bir sık iğne atlıyoruz. Bir zincir çekip sonra üçlü trabzanlarımı oluşturuyorum. Bunu köşeye kadar yaparken arkadaşlar sizlerden ricam emeklerimin karşılığını alabilmem için bu videolara bir beğen ve yorum yaparak destek olabilirsiniz. Bu videoları gerçekten hazırlamak hiç kolay değil. En azından bir beğen yaparak videoma destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bir de bu videolar sizler için faydalı olduysa yorum kısmına yazarsanız sizden sonra gelecek kişiler de yorumlara bakarak bu videoyu izlemeyi teşvik edebilirsiniz. Çünkü bazı kişiler yorumlara baktıktan sonra izlemeyi tercih ediyor. Bu video sizin için faydalı olduysa yorumu yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi diğer köşeye kadar toplamda 6 tane üçlü trabzan yaptım. Şimdi buradaki gibi köşe yapıyorum. 3 zincir. Burada köşelerde sık iğne boşluğu bırakmıyoruz. Hemen yanındaki sık iğnenin tepesine batarak köşenin diğer yarısını yapıyorum ve 3 tane yan yana trabzanlar yaparak üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi arka kısma geçtik. Ön ve omuz kısmını yaptık. Şimdi arka kısmına geçtik. Arka için de bakın bu köşeyle birlikte toplamda 9 tane üçlü trabzanlar olması gerekiyor. İlkini yaptık. Hemen ikinci sık iğnede trabzanlar yapıyorum. 3 tane.
bir zincir, ikinci sık iğnenin tepesinde 3 trabzan. Bu şekilde diğer köşeye kadar toplamda 9 tane üçlü trabzan yapalım. Şimdi köşeye kadar, bu köşeden beri toplamda 9 tane bu üçlü trabzanlardan yaptım. Şimdi köşeyi yapıyorum. 3 zincir, hemen yanındaki sık iğneye batarak üçlü trabzanlar yapıyorum. Şimdi diğer köşeyi dönmüş olduk. Şimdi bundan sonrasını buradaki gibi yapıyoruz. Burada toplamda 6 tane üçlü trabzan yapmıştık. Şimdi bu köşeyi döndükten sonra da burada diğer köşeye kadar 6 tane üçlü trabzanlar yapalım. Şimdi diğer köşeye kadar toplamda 6 tane üçlü trabzanlar yaptım. Şimdi köşeyi yapıyorum. 3 zincir, hemen yanındaki sık iğneye batarak trabzan yapmaya başlıyorum. Şimdi bu ön kısımda da 4 tane üçlü trabzanlar yapıyoruz. Bu başlangıçta yaptığımız gibi 4 tane üçlü trabzanlar yapalım. Şimdi ön tarafta da toplamda 4 tane üçlü trabzanlar yaptık. Şimdi son kenar kısmını yapıyorum. Bir zincir, bir sık iğne atlıyorum, ikinci sık iğnenin tepesine batıyorum. Burası sık iğne değil arkadaşlar, dönüş yaptığımız yer, oraya batmıyoruz, orası kafa karıştırmasın. Sonuncu, yani ikinci sık iğnenin tepesine batarak bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde, burası dönüş, orası sık iğne değil. Sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi yakamız bu şekilde oluşmaya başladı. İkinci sıraya başlayabiliriz. 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Hemen ilk boşlukta 3 trabzan yapıyorum. Bundan sonra artık boşluklara batarak yapıyoruz. Sadece ilk başlangıçta bu şekilde 4 tane yapıyoruz. Çünkü sıra sonunda buraya batabilmek için bu aradaki 3 trabzanlar buradakiler gibi olacak. Bir zincir, sıradaki boşlukta 3 trabzan yapıyoruz. Bundan sonra boşluklara batarak ilerliyoruz. Bir zincir, sıradaki boşlukta 3 trabzan, köşeye kadar bu şekilde ilerliyoruz. Köşelerden çoğaltma işlemi yapacağız. Bir zincir, bakın sıradaki son boşluğa batarak 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir, hemen köşeye gelerek köşe işlemi yapıyorum. Köşede de aynı buradaki gibi tek tarafta 3, tek tarafta 3 trabzan yapacağız. 2, 3, arada 3 zincir, tekrar aynı boşlukta 3 trabzan yapıyorum. İki ve 3. Köşeyi de bu şekilde yaptıktan sonra artık bu kenardaki gibi örmeye devam edebiliriz. Bir zincir, sıradaki boşlukta 3 trabzan. Bunu da köşeye kadar gösterdikten sonra diğer tarafları kendimiz rahatlıkla yapabiliriz. Bir zincir, sıradaki boşlukta 3 trabzan. Bunu da bu şekilde sırasıyla bütün boşluklara 3'er tane trabzan yaparak köşeye kadar yapalım. Bir zincir, sıradaki boşlukta 3 trabzan. Bir zincir, sıradaki boşlukta 3 trabzan. Son boşluğa da geldim. Ondan sonra köşeyi yapıyorum. Burada da 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir, köşeye gelerek köşe işlemi yapıyorum. 3 trabzan. Aynı boşlukta 3 zincir. Tekrar aynı boşlukta 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir, sonra sıradaki boşluğa batarak 3 trabzan yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Köşelerde köşe işlemi, aralarda da bu ara işlemi yaparak bu sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonunda birlikte yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Bir zincir, bu ilk yaptığım boşluğa batarak ilk önce 3 trabzan yapıyorum. Dördüncü trabzanı, bakın başlangıçta
zincirle birlikte burada 4 tane trabzan vardı. Bu sıra sonunda da 4 trabzan yapacağız ama dördüncüyü buradan 3. zincirin içine yapalım ki burası kaymasın. Sırayı bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi yeni sıraya aynı burada yaptığımız zinciri yapıyoruz. 4 zincir çekerek yeni sıraya dönüyorum. Hemen ilk boşluğa batıyoruz. Burada bir işlem yapmıyoruz. Boşluğa gelerek 3 trabzan yapıyorum. Sıra başlangıçlarını bu şekilde yapıyoruz. Beden kısmında hep aynı sırayı tekrar ediyoruz. Sadece sıra başında ve sıra sonunda bu iki sırayı tekrar ederek bunu kol altına kadar öreceğiz. Şimdi bir zincir, sıradaki boşlukta 3 trabzan. Bir zincir, sıradaki boşlukta 3 trabzan. Köşeye kadar bu şekilde bütün boşluklara batıyoruz. Bir zincir, sıradaki boşlukta 3 trabzan. Bir zincir, şimdi köşeye geldim. Aynı köşe işlemini buradaki gibi. Tek tarafta 3 trabzan. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşlukta 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir çekerek sıradaki boşluğa 3 trabzan yapmaya başlıyorum. Bu sırayı da bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlıyoruz. Ara boşluklarda bu şekilde üçlü trabzanlar, köşeleri de bu şekilde yaparak bu sıra sonuna kadar yapalım. Son bitişini birlikte yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Bir zincir, burada 3 zincir yapmıştık. Onun 3. zincirine batarak bir trabzan yapıyorum. Sıra sonunda bu şekilde yapıyoruz. Şimdi aynı buradaki gibi yeni sıraya başlıyorum. 3 zincir, sıramı dönüyorum. Boşlukta 3 trabzan yapıyorum. Aynı şu sırayı tekrar ediyoruz arkadaşlar. Şu yaptığımız sırayı. Şimdi bunu köşeye kadar bir zincir, boşluklarda 3 trabzan yaparak bunu köşeye kadar yapalım. Köşeye kadar geldim. Köşede de çoğaltma işlemini yapıyorum. Üç trabzan, arada 3 zincir, tekrar aynı boşlukta 3 trabzan yapıyorum. Köşeyi de bu şekilde dönüyorum. Sonra bir zincir çekerek sıradaki boşluğa batıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bunu da sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Boşluklara 3'er trabzan, köşelere de bu şekilde çoğaltma işlemi yaparak sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Bir zincir çektim. Aynı buradaki gibi ilk önce boşlukta 3 trabzan yapıyorum. Dördüncü trabzanı da buradan 3. zincire batarak o şekilde yapıyorum. Hem bu kenar düzgün duruyor hem de bu böyle kaymıyor. Şimdi buradaki gibi 4 zincir yaparak dönüyorum. Yeni sıraya başlıyorum. Sıradaki boşluğa batarak 3 trabzan yapıyorum. Şimdi hep şu iki sırayı tekrar ederek bunu kol altına gelene kadar örüyoruz. Şu zincirli ve trabzanlı bu iki sırayı tekrar ederek bunu kol altına kadar örüyoruz arkadaşlar. Nasıl ölçü aldığını da size hemen gösteriyorum. Bunu koltuk altına kadar örelim. Bunu bu sayılarda deneyip yakayı ölçelim. Bu sizin gözünüze hala küçük geliyorsa ben bunu 116 zincirle başlamıştım. 20 zincir bakın her kenar için. Şu anda bunda 5 tane kenar var. Kısa, geniş olarak toplamda 5 kenar var. Her kenara 4'er tane zincir ekleyince hem boşluk için hem de bu üçlü trabzanlardan eklemiş oluyoruz. Bunu bir tık daha büyük yapmak için şu üçlü trabzanlardan her kenarlara birer tane eklemeniz gerekiyor. Onun için
Bu her kenar içinde 4 zincir eklemeniz gerekiyor. Ben başlangıçta 116 zincir başlamıştım. Buna 20 tane daha zincir ekleyerek 136 zincirle başlayabilirsiniz. O zaman dağılımını da bu şekilde yapmanız gerekiyor. Ben en başta bu üçlü trabzanları 4 tane yaptıysam 5 yapacaksınız. Burada 6 tane yaptım. Burada 7 yapacaksınız. Birer tane çoğaltacaksınız. Burada 9 tane yapmıştım. Dediğim diğer zincirde başlarsanız 10. Her kenarda bu üçlü trabzanları birer tane çoğaltarak bunu bir tık büyük yapabilirsiniz. Bunu küçük yapmak istiyorsanız da 20 zincir düşürerek o şekilde bir tık küçük yaparak bu trabzanları da her kenarda birer tane azaltarak yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben bu sayıları bu ince ipe göre yaptım. Bunu ölçü alırken şu şekilde omuzlarımıza yerleştiriyoruz. Bu ördüğümüz köşe kol altına gelene kadar, rahat bir şekilde gelene kadar örüyoruz. Ama bu önde böyle kaymayacak arkadaşlar. Önde düz ilerleyecek ve bu ördüğümüz şey kol altında rahat bir şekilde olana kadar örüyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu kol altına kadar örelim. Ondan sonra size nasıl ölçü aldığımı göstereyim. Şimdi yaptığım parçayı ölçüyorum. Bu şekilde bu önün kol altı ile arkanın kol altını bu şekilde ucuca tutuyorum. Bu önünü de kontrol ediyorum. Kol altına tuttuğu zaman kolunuz rahatsa, bu beden kısmı, ön yakası böyle kaymıyorsa, düzgün duruyorsa bu ideal ölçüye gelmiştir. Şimdi bundan sonra beden kısmını yapmaya devam edebiliriz. Şimdi bunu az önce ölçü aldığım gibi alıyoruz. Ondan sonra normal katlıyorum. Şimdi bunu bu koltuk altındaki köşeye kadar örüyoruz. Burayı tekrar göstermeme gerek yok. Bu köşeye kadar örelim. Sırada nasıl bittiysek o şekilde diğer sırada başlıyoruz. Bu sizinki farklı olmuş olabilir. Trabzanlı sırada başlıyorum. Bu şekilde köşeye kadar örüyorum. Bu kısımları zaten biliyoruz. Normal. Bu kısımları zaten biliyoruz. Normal bedenlerde gösterdiğim gibi. Bunu köşeye kadar örelim. Şimdi köşeye kadar geldim. Şimdi köşeye kadar ördüm. Köşede normalde 2 sefer batıyorduk. Bu üçlü trabzanlardan köşelerde 2 tane yapıyorduk. Şimdi artık kol yapmaya devam etmeyeceğiz. Çoğaltmayacağız. O yüzden köşede sadece buradaki gibi, bedendeki gibi 3 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3. Şimdi aradaki bir zincir çekiyorum. Bakın kol kısmına örmüyorum. Diğer köşeye doğru gidiyorum. Gidiş yönüne göre. Bakın şu şekilde tuttuğumuz zaman gidiş yönü bu şekilde oluyor. Şimdi bu diğer köşede de 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi normal sıraya devam ediyoruz. Bir zincir, sıradaki boşlukta 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir, sıradaki boşlukta 3 trabzan yapıyorum. Diğer kola kadar bu şekilde örelim. Diğer köşeyi de aynı buradaki gibi yapacağız. Diğer köşeye kadar örelim. Diğer köşeye kadar ördüm. Köşede de 3 trabzan yaptım. Bir zincir, diğer köşeye geçiyorum. Burada da 3 trabzan yapıyorum. Ondan sonra normal sıraya devam ediyorum. Toplamda 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir, sonra sıradaki boşlukta normal sırada yaptığımız işlemi yapalım. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Şimdi sıra sonuna kadar ördüm. Normal sırada yaptığım gibi 4 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Buraları normal sıralarda ördüğüm gibi yapıyorum. Boşluklarda 3 trabzan, arada bir zincir çekerek bu şekilde diğer kenara kadar örüyoruz. Sırasıyla şu koltuk altını da göstermek istiyorum. Bu şekilde sırasıyla bu koltuk altına kadar örelim. Şimdi koltuk altına kadar geldim. Koltuk altında bir zincir çekmiştim. Oraya da 3 trabzan yaparak normal sıradaki işlemi yapıyorum. 3 trabzan, bir zincir, sonra sıradaki boşluğa batarak 3 trabzan yapıyorum. Bu sırayı da sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. Diğer kol altını da bu şekilde örelim. Sıra sonuna kadar yapalım. Bu koltuk altında ördüm. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda normal bedende yaptığım gibi bir zincir. Burada sonuncu zincire batarak bir trabzan yapıyorum. 4 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum.
Şimdi bedenimiz artık tek parça oldu. Bu şekilde gidip gelerek bunu büyütmek istediğimiz büyüklüğe kadar büyütüyoruz. Şimdi ilk boşluktan 3 trabzan yaparak bu sırayı da başlıyoruz. Sonra bir zincir, sıradaki boşluktan 3 trabzan yaparak sıraya devam ediyoruz. Şimdi artık bedenimiz tek parça oldu. Şimdi kolu kestik. Kolu örmüyoruz. Beden kısmına devam ediyoruz. Bakın tek parça oldu. Bu sırayı şu son 2 sırayı tekrar ederek, başlangıç ve bitiş kısımlarında şu son 2 sırayı tekrar ederek bunu büyütmek istediğimiz uzunluğa kadar büyütelim. Ondan sonra diğer aşamalara geçebiliriz. Şimdi bunu yapmak istediğim uzunluğa kadar yaptım. Bir de bunun etek ucuna lastik de olacak. Onu da hesaplayarak ölçü alıyoruz. Şimdi bunun kapşon yapılışına geçebiliriz. Ölçümü aldıktan sonra ipimi kesiyorum. Sıra sonunda bu sırada bitti. Hiç önemli değil. Bir zincir çekerek ipimi burada kesiyorum ve ipimi saklıyorum. Şimdi kapşon yapılışına geçebiliriz. Bu modeli ben kapşonlu olarak göstereceğim. Bunu kapşonsuz direkt lastik yapmak isteyenler kalın ipte gösterdiğim videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu yakayı oluşturduktan sonra gerisi aynı. Onun için diğer videoya bakabilirsiniz. Şimdi kapşon kısmını yaparken bu yakanın devamıymış gibi görünmesi gerekiyor. Şimdi bu sıranın düzü yukarı doğru, diğer yöne doğru dönmem gerekiyor. Gidiş yönüne göre o yakadan başlıyoruz arkadaşlar. Bu en son sıranın tersi bu tarafa doğru bakması gerekiyor ki yeni sıraya başlayalım. Diğer yönde de başlasanız sıkıntı olmaz. Yani şu ipin başlangıcı olan taraftan başlıyorum. Kapşonu yaparken benim yaka çok büyük olduğu için köşelere batmadım. Bu kalınlıktaki bir ipi kullanırsanız videoda gösterdiğim gibi kapşonu yaparken bu boşluklara da batarak kapşonu yapabilirsiniz. İpimi alıyorum. Bir zincir yaparak başlıyorum. Burayı direkt bu zincirlerin tepesinde de batabilirsiniz. Boşlukta da yapabilirsiniz. Ben boşlukta yapacağım. Sanki sıranın devamıymış gibi görünsün diye. İlk önce sık iğne yaparak başlıyorum. Sonra 2 zincir çekiyorum. Bu kenarlardaki dönüş için. Şimdi tekrar aynı boşlukta 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 bir zincir. Şimdi sıradaki boşluğa geliyorum. 3 trabzan yapıyorum. Sanki bedenin devamıymış gibi devam ediyoruz. 3 trabzan. Bu görüntüden hoşlanmadıysanız, bu şekilde direkt boşluğa batmaktan, şu şekilde de yapabilirsiniz. Önemli olan 3 trabzanı bu boşluğa denk gelecek şekilde yapmak. Bu sık iğneyi, hani bu boşluktaki sık iğneyi yaptığımız zincire batarak da şu şekilde 3 trabzanlar da yapabilirsiniz. Arada tekrar bir zincir, sıradaki boşluğun zincirine batarak bu şekilde trabzan da yapabilirsiniz. Hangi görüntü daha hoşunuza gidiyorsa o şekilde yapabilirsiniz. İkisi de oluyor. Önemli olan boşluklara denk gelecek trabzanlar. Önemli olan sıranın devamıymış gibi görünsün. Sıradaki boşlukta 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir, sıradaki boşlukta 3 trabzan yapıyorum. Bu şekilde bütün boşluklara 3'er tane yapacağız. Şimdi köşeyi de göstereceğim. Ondan sonra köşeleri de aynı yapıyoruz. Bir zincir. Burası köşenin yanındaki boşluk. Bu köşeleri yapınca kapşon kısmı birer tane artıyor. Toplamda da 4 köşemiz var. Kapşon yaklaşık şu kadar büyüyor. Şimdi ben ölçüyorum. Böyle baktığım zaman yaka çok geniş oluyor. Kapşonu köşelere batınca bu büyüklükte oluyor. Ben bir sırayı böyle yapıp baktım. Bakın köşelere de batınca bu çok büyük oluyor. Bir de bunun önüne de lastik olacak. Bu benim için çok büyük. O yüzden köşelere batmayacağım. Bakın bunu batarak bir baktım nasıl duracak diye. Şimdi köşelere batmayacağım. Yanındakine batarak yapacağım. Siz de bu köşeleri az önce gösterdiğim gibi bakarak ondan sonra karar verebilirsiniz. Yaka kısmı küçükse
bu köşelere batabilirsiniz ama benim az önce gösterdiğim çok büyük oluyor. Bir de önüne de lastik gelecek. O yüzden bakın bir zincir çekiyorum. Köşeye batmıyorum. Hemen köşeden sonraki boşluğa batarak 3 trabzan yapmaya devam ediyorum. Sıramı o şekilde devam ediyorum. Bir zincir, sonra sıradaki boşluğa batarak 3 trabzan yapıyorum. Sırayı bu şekilde devam ediyoruz. Bir boşluk, boşluklarda 3 trabzan yapıyorum. Bakın burası köşe. Köşeye kadar aynı yapıyorum. Burası ikinci köşe. Bir zincir, sırasıyla bütün boşluklara birer tane yapıyorum. Köşenin yanına kadar bir zincir. Bakın burası benim köşemdi. Köşenin yanına yapıyorum. Bunu yakayı biraz küçültmek için yapıyorum. Az önce gösterdiğim gibi yaka çok büyüktü. Şimdi köşeyi atlıyorum. Köşenin yanındaki boşlukta trabzan yapmaya başlıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi yakayı komple ördüm. Diğer yaka ucuna kadar geldim. Buraya da toplamda 4 tane trabzan yapıyorum. Üç ve 4. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Tekrar bakıyorum. Yaka şu anda daha iyi. Az önce çok büyük olmuştu. Dediğim gibi bu yakanın durumuna bakarak bu köşelere batabilirsiniz. Gördüğünüz gibi köşeleri iptal ettim. Şimdi sıradaki sırada da direkt bu boşluğa batarak devam edeceğiz. Normal sıralardaki gibi. Şimdi bu ilk sırayı yaptıktan sonra artık bedendeki gibi oldu. Aynı iki sırayı tekrar ederek bu kapşonumuzu büyütmek istediğimiz büyüklüğe kadar büyütüyoruz. 4 zincir, sırayı dönüyoruz. Sonra yeni sıraya başlıyoruz. Aynı bedendeki gibi sıradaki boşlukta 3 trabzan yapmaya başlıyoruz. Arada bir zincir, sıradaki boşlukta 3 trabzan yapıyoruz. Bunu da bu şekilde bedende yaptığımız gibi sıra sonuna kadar yapıyoruz. Bir zincir, boşluklarda 3 trabzan, sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Diğer yaka ucuna kadar geldim. Bir zincir, burada çektiğimiz zincirin 3. zincirine batarak bir trabzan yapıyoruz. Sırayı burada bitiriyoruz. Şimdi bu sıralardan yapıyoruz. 3 zincir, sıramı dönüyorum. Bu ilk boşlukta 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3, arada bir zincir, sıradaki boşlukta 3 trabzan yapıyorum. Şimdi bundan sonrası bedende aynı. Bir zincir, 3 trabzan. Bunu bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Tekrar göstermemize gerek yok bu kısmı. Çünkü hep şu iki sırayı tekrar ederek büyütüyoruz. Bunu başımızın üstüne gelip kapanma mesafesi olana kadar bunu örüyoruz. Şimdi ben biraz ördükten sonra ölçü almayı tekrar göstereceğim. Dediğim gibi kafamızın üstüne gelene kadar bu iki sırayı tekrar ederek örelim. Kapşon yaparken de şu şekilde ölçüyorum. Bakın başladım. Bunu biraz daha örmem gerekiyor. Bu ölçü başımın üstüne gelene kadar, hafif de bolluk olacak. Böyle sıkı sıkı olmasın diye. Başımın üstüne gelene kadar bunu örüyorum. Biraz daha örmem gerekiyor. Şimdi örüp tekrar geliyorum. Eğer bu modeli yakalı olarak yapmak istiyorsanız kapşonda başladığımız gibi başlayarak biraz örerek bu şekilde yakada yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda ben kapşon örüyorum. Bunu biraz fazla örmüşüm. Bir iki sıra daha eksik örünce belki daha iyi olur. Bu şekilde de yakalı da yapabilirsiniz. Şimdi ben şapkamı ördüm. Bu şekilde başımızın üstüne gelene kadar örüyoruz. Gördüğünüz gibi böyle çok bol da olmayacak. Böyle çok kasmayacak. Şu şekilde rahat bir şekilde olana kadar ördüm. Böyle kafamızı çevirdiğimizde de rahat bir şekilde olacak. Bu şekilde başınızın üstüne gelecek şekilde örelim. Ondan sonra burayı birleştirmeye başlayabiliriz. Şimdi kapşonu ölçü aldıktan sonra iki ucunu katlıyorum. İz sürme yaparak bunu birleştiriyorum. Birer tane tellerine batarak bunu birleştireceğim. İki teline batarak bu şekilde ipimi alıyorum, ilmeğin içinden geçiriyorum. Sırasıyla
trabzanların birer tane ilmeğine batarak bu şekilde iz sürümü yaparak birleştiriyorum. Bu birleştirme kısmını dikerek de yapabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Önemli olan birleştirmek. Zincirde de zincirin tek teline, karşı tarafında zincirin tek teline batarak bu şekilde sırasıyla sıra bitimine kadar böyle tek tek iz sürümü yaparak ya da dikerek nasıl birleştirmek istiyorsanız bu şekilde sıra sonuna kadar birleştirelim. Bu şekilde oluyor. Buraya kadar, sıra bitimine kadar yapalım. Sıra sonuna kadar birleştirdim. Sonuncuyu da birleştiriyorum. Sonra bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Sonra bu ipimizi saklıyoruz. Şimdi ön lastiğini yapmaya geçebiliriz. Şimdi ön, etek, yaka hepsinin lastiği birlikte olacak. Şimdi köşeden başlıyorum. Ek yeri köşeye gelsin diye. Bir zincir. Burada üçüncü zincire batarak bir sık iğne yapıyorum. Bu köşe için. Şimdi trabzanın tepesine 2 tane sık iğne yapıyorum. Bu yeleğin şu anda iki yönü de aynı. Düz olacak tarafı seçelim. Orada kenara başlayalım. Şimdi sırasıyla zincirin üzerinde 2 sık iğne, trabzanın üzerinde 2 sık iğne. Bu şekilde sık iğne yaparak ilerliyoruz. Bu sık iğneler eğer kasıyorsa, şöyle toplanıyorsa 3'er tane de yapabilirsiniz buralara. Şu anda benim ipimle böyle ideal olduğu için 2'şer tane sık iğne yapıyorum. Bunu diğer sırada lastik yapmaya başlayacağız. Lastiği rahat çalışabilmemiz için bu sık iğneyi yapıyoruz. Sırasıyla trabzan ve zincirlerin üzerine 2'şer tane sık iğne yapıyorum. Dediğim gibi lastik yapınca da hafif kasacak. Eğer çok kasıyorsa bu zincir sayısını çoğaltabilirsiniz. Bunu sırasıyla yakaya kadar bu şekilde yapalım. Zincirlere, trabzanlara bu şekilde 2'şer tane sık iğne yaparak yakaya kadar devam edelim. Şimdi ön parçayı yakaya kadar ördüm. Bu kapşonla yakanın birleşimi olan yer burası. Burada da ekstra bir değişiklik yapmıyorum. Direkt trabzanın üzerinde 2 sık iğne yaparak sıramı dönüyorum. Kapşonun ön tarafı da normal bedenle aynı. Oralara da bu şekilde 2'şer tane sık iğne yapıyorum. 2 sık iğne kasıyor. 3'er tane yapınca da çok bol oluyorsa bir yerde 2, bir yerde 3, o şekilde de bu sık iğneleri ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunu diğer köşeye kadar örelim. Burada kapşonun birleştirme yerine de batmayacağım. Sadece bu trabzanlara 2'şer tane sık iğne yapacağım. Birleşim noktasına kadar örelim. Şimdi kapşonun ek yerine geldik. Ek yerine batmıyorum. Direkt diğer taraftaki trabzanın üzerine 2 tane sık iğne yapıyorum. Oraya ekstra bir işlem yapmadım. Şimdi bu tarafı da aynı diğer tarafta yaptığımız gibi kapşonun, bedenin kenarlarını sık iğne yaparak bu köşeye kadar yapalım. Bu ön köşesine kadar yapalım. Şimdi diğer köşeye kadar geldim. Başlangıçta bir köşeden başlamıştık. Şimdi diğer köşeye kadar geldik. 2 köşe var zaten. Trabzanın üzerinde 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi trabzan tepesinde de köşe için bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir. Tekrar aynı trabzana batarak bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde köşeyi yapmış oluyorum. Şimdi sırasıyla trabzanların üzerine birer tane sık iğne. Boşlukta bir sık iğne. Burada çoğaltma, eksiltme yok. Trabzanların tepesinde birer tane, boşluklarda da birer tane yaparak, yani zincirin üzerine de bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde burası şu anda etek ucu. Etek ucunu diğer köşeye kadar, bu başlangıç noktasına kadar sık iğne yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar sık iğneleri yaptım. Trabzanların üzerine birer tane yaptım. Bu başlangıçta köşe için bir sık iğne yapmıştım. Aynı yere batarak bir sık iğne yapıyorum. Şimdi hem sıramı birleştirmem gerekiyor hem de ortadan başlamam gerekiyor. Bir zincir çekiyorum. Bu ilk sık iğnenin tepesine batarak bu şekilde sık iğne yapıyorum. Hem ortadan başlamış oluyorum hem de yeni sıraya başlamış oluyorum. Şimdi ilk trabzan için 3 zincir çekiyorum.
Tekrar bu sık iğnenin, yani zincir yerine çektiğim sık iğnenin bu köşeye, bakın burada bir zincir çekip bir sık iğne yapmıştım köşe için. O köşe boşluğuna batarak bir trabzan yapıyorum. Köşede tek tarafta 2 trabzan olmuş oldu. Diğer tarafta da biterken de sıra sonunda da köşenin diğer yarısı 2 trabzanı yapacağız. Şimdi sırasıyla ilk sık iğnenin tepesine batıyorum. Sırasıyla artık bu diğer sırada yaptığımız sık iğnelerin üzerine çoğaltma, eksiltme yapmadan hepsinin üzerine birer tane trabzan yaparak bu şekilde diğer köşeye kadar yapıyoruz. Artık kapşon, beden tek parça oldu. Sadece ön köşelerde bu şekilde 2 tane köşemiz var. Önle eteğin birleştiği kısımda köşelerimiz var. Şimdi bu birinci köşemiz başlangıç kısmı. Bir de diğer köşemiz var. O köşeye kadar bu şekilde bütün sık iğnelerin üzerine birer tane trabzan yapalım. Bir değişiklik yok. Bu şekilde. Şu anda şurası, bakın buradan başlamıştık. Köşe. Burası komple ön. Bakın burası kapşon. Kapşonu da bu şekilde dönüyoruz. Dönüyoruz. Burası diğer ön. Bu köşeye kadar bu şekilde bütün sık iğnelerin üzerine birer tane yapalım. Şimdi diğer köşeye kadar geldim. Bütün sık iğnelerin üzerine birer tane trabzan yaptım. Şimdi köşede de köşe işlemi yapıyorum. Burada 2 zincir çekmiştim. Köşenin içerisinde 2 trabzan, 2 zincir, tekrar aynı köşe içerisinde 2 trabzan yaparak köşeyi oluşturuyorum. Sonrasında sırasıyla sık iğnelerin üzerine birer tane trabzan yapmaya devam ediyorum. Bunu diğer köşeye kadar bu şekilde devam edelim. Normal önde yaptığımız gibi sırasıyla bu sık iğnelerin üzerine birer tane trabzan yaparak bu başlangıç noktasına kadar yapalım. Burası şu anda etek ucu. Şimdi köşeye kadar geldik. Sonuncu sık iğnenin üzerine de bir trabzan yapıyorum. Şimdi başlangıçta köşenin yarısını yapmıştık. Şimdi köşenin diğer kenarını yapıyoruz. Aynı boşluk içerisinde 2 trabzan daha yapıyorum. Sıramı burada bitiriyorum ve sıramı birleştiriyorum. Birleştirme yaparken aynı buradaki gibi birleştireceğim. Hem sıramı birleştireceğim hem de ortadan başlayacağım. Bir zincir. Burada 3. zincire batarak bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde ortadan başlamış oluyorum. Şimdi yeni sıraya zincir çekerek başlıyorum. Yeni sıraya zincir çekerek başlıyorum. Burada bu yaptığım sık iğne buradaki gibi zincir yerine sayılıyor. Aynı boşluk içerisinde bir trabzan yaparak köşenin yarısını yapıyorum. Şimdi bu sırada lastik yapmaya başlıyoruz. Bir sefer bakın bu trabzanların tepesine batmayacağız. Lastik yapmak için bu şekilde çevresinden batacağız. İlk trabzanın bu şekilde arkasından biri yapıyorum. Sıradaki trabzanın da bu şekilde tersinden beri bir trabzan yapıyorum. Tepelerine batmıyoruz. Bu şekilde arkasından. Bu düz oluyor, bu ters. Bakın önden beri yaptığım düz. Arkadan beri bu şekilde trabzanın çevresinden battığım zaman bu ters. Bu sırada bu şekilde bir düz, bu şekilde bir ters trabzanlar yapacağız. Böyle lastiğimiz oluşmaya başladı. Bir düz, bir ters. Bütün trabzanların üzerine birer tane yapıyoruz. Bir düz, bir ters. Bunu bu şekilde diğer köşeye kadar bir düz bir ters olarak lastik örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde bu ön yakayı komple, bu şapkanın etrafını da komple yapıyoruz. Sonra diğer ön tarafı da bu köşeye kadar lastik örelim. Köşeyi de göstereceğim. Ondan sonra etek ucunu yapacağız. Bu köşeye kadar örelim. Şimdi köşeye kadar geldim. Diğer köşeyi yaparken ilki düzünde yapmıştık ama bunda tersine denk geldik. Bu şekilde bitti. Sizinki bu düzü de bitebilir. Hiç önemli değil. Şimdi köşede 2 trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir. Tekrar aynı boşlukta 2 trabzan yapıyorum. Burada son trabzanda nasıl bittiysek burada da aynı şekilde yapıyorum. Tersinden.
Sonra düzünden devam ediyorum. Bu şekilde diğer köşeye kadar bu şekilde bir ters bir düz yapmaya devam ediyorum. Bu kısım etek ucu. Bunu diğer köşeye kadar bu şekilde örelim. Bu köşeye kadar örelim. Sonuna kadar geldim. Şimdi çoğaltma işlemini yapmam gerekiyor. Boşluk içerisinde 2 trabzan yapıyorum. Şimdi diğer sırada yaptığım gibi benim hem sırayı birleştirmem gerekiyor hem de ortadan başlamam gerekiyor. Bir zincir. Başlangıçta yaptığım trabzanın 3. zincirine batarak bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıramı birleştiriyorum. 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Bu benim son sıram. Bu sıraya devam etmeyeceğim için sadece bir çoğaltma yapıyorum. Bu başlangıçta yaptığım trabzanı düz yapmam gerekir. Bir düz yapıyorum. Sıradaki trabzana bir ters. Sonra diğer sırada nasıl yaptıysam o şekilde yapıyorum. Düze düz, terse ters, bu şekilde. Bir düz, bir ters. Bunu bu şekilde diğer köşeye kadar örüyoruz. Bir düz, bir ters. Bu şekilde diğer köşeye kadar örelim. Bu şekilde ön yakayı komple, kapşonu bu köşeye kadar örelim. Şimdi köşeye kadar geldim. En son ters yapmışım. Diğer sırada çoğaltma yaptığım yere bir tane düz, bir tane ters yapıyorum. Başlangıçta yaptığım gibi çoğaltma işlemini bir sefer yapacağım. Çünkü bu benim son sıram. Köşenin düzgün durması için çoğaltmayı şu şekilde yapıyorum. Bu son trabzanın en son tersten yapmışım. Sıradaki işlem düz olduğu için düzünden beri bu şekilde trabzan yapıyorum. Arada bir zincir. Burada en son düz bittiği için diğer yöne dönüyorum. Onda düz trabzan yapıyorum. Şimdi normal sıraya başlıyorum. Bu çoğaltma işlemi içinde. Aynı trabzanın tekrar arkasından beri bir trabzan yapıyorum. Sıradaki trabzanın düzünden. Sonra kalan trabzanları bu şekilde bir ters bir düz yaparak sıra sonuna kadar yapıyoruz. Şu anda etek ucu kısmına döndük. Bunu da köşeye kadar bu başlangıç noktasına kadar örelim. Şimdi sıra sonuna kadar ördüm. Aynı diğer köşe düzgün dursun diye bu şekilde yapmıştım. Şimdi onun gibi yapacağım. Diğer sırada yaptığım çoğaltmalara, trabzanlara lastik yapacağım. En son ters yapmışım. Bunu düz yapıyorum. Sıradakini ters yapıyorum. Şimdi köşe işlemi için de bir tane arttırmam gerekiyor. Diğer köşede gösterdiğim gibi şimdi sıradaki işlem düz olduğu için düz olarak aynı trabzanı yapıyorum. Bu şekilde arttırma yapıyorum. Bundan sonraki sıralara devam etmeyeceğim için bir zincir çekerek bu trabzan tepesine batıyorum. Bir zincir çekerek sıramı burada bitiriyorum. Bunu da arkada saklayalım. Şimdi kol yapmaya başlayabiliriz. Bu kol benim için çok geniş. Ben bunu bir tık küçülteceğim. Sizin küçültme ihtiyacı yoksa, bu kol genişliği sizin için iyiyse küçültmenize gerek yok. Şimdi koldaki lastiği yapabilmek için ilk önce sık iğne kısmını yapıyoruz. Şimdi bu aralarda normalde bir zincir var. Küçültme işlemi yapmak için bu zincirlere batmayacağız. O yüzden şu anda köşeye batmayacağım. Köşenin yanındaki trabzanın tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Şimdi küçültme işlemi için boşluklara batmayacağız. Burada beden yaparken 3 trabzan yapıp buraya batmıştık. Bu trabzanın üzerinde sık iğne yapmaya başlıyorum. Bakın boşluğu atladım. Boşluğa yapmıyorum. Bir tane trabzanın üzerine bir tane bu trabzanın tepesine yaptım. Şimdi burası kol altı. Kol altını atlayacağım. Burası normalde bizim bu aralarda yaptığımız bir zincir yerine geçen yer. Burayı da atlayacağım. Küçültme işlemi yaptığımız için. Direkt bu diğer tarafta köşeye yaptığım 3 trabzanın tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Yani şuradaki işlemi yapıyorum. Bir tane de trabzanın tepesine batıyorum. Şimdi boşluklara batmıyoruz, küçültüyoruz. Boşluğa batmıyorum. Direkt trabzanın tepesinde sık iğne yapıyorum. Bu 3 trabzanın tepesinde de birer tane sık iğne yapıyorum.
Boşluğa batmıyoruz. Orayı kesiyoruz. Trabzan tepesinde sık iğne yapıyoruz. Sırasıyla bütün trabzanların tepesinde bu şekilde sık iğne yapıyoruz. Boşluğa batmıyoruz. Sıradaki trabzana sırasıyla trabzanların tepesine birer tane sık iğne yaparak bu şekilde ilerliyoruz. Boşluklara batmıyoruz. Bu işlemi yeleğin düzünde yapıyoruz arkadaşlar. Düz yönünde yaparak bunu bu şekilde örüyoruz. Çünkü lastik düzünde kalacak. Sırasıyla boşluklara batmadan sadece trabzanların tepesine batarak bunu bu başlangıç noktasına kadar sık iğne yapalım. Az önce dediğim gibi eğer bu kol genişliği sizin için yeterliyse bu aralarda da birer tane sık iğne yapabilirsiniz. Ben bunu daraltma işlemi için yapıyorum. Kol genişliği sizin için çok geniş değilse bu boşluklarda da birer tane sık iğneyi yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Bu ilk son trabzana sıranın başında yapmıştık. Bu iki trabzana da birer tane sık iğne yaptım. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batarak sıramı birleştiriyorum. Şimdi bu sırada çoğaltma, eksiltme yapmadan bütün sık iğnelerin üzerinde trabzan yapacağız. 3 zincir burada ilk sık iğnenin tepesine batarak trabzan yapmaya başlıyorum. Diğer sırada yaptığımız bütün sık iğnelerin tepesine birer tane trabzan yapalım. Çoğaltma, eksiltme yok. Sırasıyla birer tane yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bütün sık iğnelerin üzerine birer tane bu şekilde trabzan yapalım. Çoğaltma, eksiltme yapmadan bu şekilde bu başlangıç noktasına kadar trabzanlarımızı yapalım. Şimdi ben bu kol kısmına lastik yapacağım. Buraları kolu örmeye devam ederek bunu hırkaya da çevirebilirsiniz. Daha önce kalın iple yakadan başlayan kapşonlu hırka yapılışını paylaşmıştım. Onun yapılışına bakarak bu kol kısmını yapabilirsiniz. Artık bundan sonrası o kalın iple aynı. Ben bunu yelek yapacağım. O yüzden lastik yapıyorum. Kol yapmak isteyenler diğer videoyu izleyebilir. Sıra sonuna kadar geldim. Bu ilk yaptığım trabzanın tepesine batarak iç sürümü yapıyorum. Sıramı birleştiriyorum. Şimdi bu sırada aynı yakada yaptığımız gibi lastik yapmaya başlıyoruz. 3 zincir. Burada ilk trabzanın düzünden bu şekilde trabzan yapıyorum. Sıradaki trabzanı da tersinden beri bu şekilde yapıyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Aynı yakada yaptığımız işlemi burada da yapıyoruz. Bir düz, bir ters yaparak sıra sonuna kadar bu sırayı tamamlayalım. Çoğaltma, eksiltme yok. Bir düz, bir ters yaparak bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncuyu da ters yapıyorum. Eğer sizinki denk gelmediyse, sonuncusu düzse bu zincire ters batarak yapabilirsiniz. Şu anda benim böyle denk geldiği için zincire batmayacağım. Bunun tepesine batarak yeni sıraya başlıyorum. 3 zincir. Şimdi bu sırada da artık diğer sırada düz yaptıysak düz, ters yaptıysak ters bir şekilde örüyoruz. Lastiğimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Düze düz trabzan, terse ters yaparak bu sırayı da sıra sonuna kadar tamamlayalım. Ters, bir ters bir düz yaparak bu lastiğimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Bunu da böyle sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Trabzan tepesine batıyorum. Bir iç sürme yapıyorum. Şimdi bu lastik genişliği benim için yeterli. Bunu daha geniş yapmak istiyorsanız bu yaptığımız son sırayı tekrarlayarak bunu daha geniş yapabilirsiniz. Ben daha fazla devam etmeyip ipimi burada kesiyorum. Dediğim gibi devam etmek isteyenler bunu devam edebilir. Şimdi kolları da tamamladık. Üzerimize giyip son bitmiş haline bakabiliriz. Modelimi bitirdim. Bitmiş hali bu şekilde. Şapkası da bu şekilde duruyor.
Yapım aşaması çok zevkliydi, çok kolay bitti. Umarım siz de bunu yaparken keyif alırsınız arkadaşlar. Bu video sizin için faydalı olduysa yorumlar kısmına yazarsanız sizden sonra gelecek kişilerin izlemesine vesile olabilirsiniz arkadaşlar. Sıradaki videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Emeğime destek için aşağıdan bir beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Sıradaki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.